Herkese merhaba, ben Aykut Yavuz. Aykut Yavuz Fransızca dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır yeni video paylaşmıyordum. Shortlarla devam ettim. Şimdi bu dersimde prendre fiili yani almak fiilinin kullanıldığı farklı kalıplar ve bu prendre fiili o cümlelerde nasıl farklı anlamlara geldiğini, nasıl anlam verdiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bu prendre fiili çok kullanıldığı için bilmenizde fayda var. Bu dersi kesinlikle izlemeden geçmeyin. Şimdi dersimize başlamadan önce çok kısa bir bilgi vereceğim sizlere. Benim dijital kitaplarım çıktı. Yaklaşık 9-10 tane dijital kitabım var. Yani PDF diyoruz ya da e-kitap, elektronik kitap. Onların linkini, bağlantısını açıklamalara ve yorumlara bırakıyorum. Türkiye'de olanlar doğrudan ilgili mağazadan satın alabilirler. Yurt dışında olanları ise bırakacağım e-mail adresime mail atarak beğendikleri kitabı veya kitapları bana bildirirlerse ben de onlara ödeme aldıktan sonra e-mail adreslerine göndereceğim. Zaten fiyatları da gayet makul. Yani bir kahve parası olarak düşünün. Evet, şimdi dersimize başlıyoruz. Şimdi bu ilk sayfada prendre fiil ile ilgili 3 örnek kalıp var. Je prends mon petit déjeuner tous les matins. En çok bildiğiniz kalıplardan bir tanesi farklı belki bu. Je prends mon petit déjeuner tous les matins. Her sabah kahvaltımı yaparım. Prendre son petit déjeuner kahvaltı yapmak demek. Evet. Şimdi her sabah dediğim gibi tous les matins. Je prends yapıyorum anlamında. Elle prend le métro pour aller au travail. İşe gitmek için metroyu kullanıyor anlamına geliyor bu prendre le métro veya metroya biniyor anlamında. Mesela prendre le taxi dediğimizde taksiye binmek. Taksiyi kullanma, taksiye binmek olarak geçiyor daha çok. Prendre le bus, otobüse binmek anlamında. Prendre l'avion, uçağa binmek anlamında. İşte burada prendre fiilinin bir seyahat aracına binmek anlamında olduğunu unutmayalım lütfen. Bu cümleye bakalım. Nous avons pris une décision importante. Önemli bir karar aldık diyor bu cümle. Bakın, prendre une décision bir karar almak. Evet, important geldi. Önemli bir karar aldık. Nous avons pris. Çünkü biz var burada. On a pris une décision da diyebilirdik. Burada ben nous'yu kullandım. Evet, nous ile avons dikkat ederseniz çekime pris une décision yani prendre une décision kalıbından geliyor. Prendre une décision karar almak demek. Evet. Burada fark ettiyseniz 3 farklı anlamda prendre fiilini kullandık. Devam ediyoruz. Diğer cümlemiz mes amis vont prendre des vacances en août. Tekrar ediyorum. Mes amis vont prendre des vacances en août. Arkadaşlarım Ağustos ayında tatil yapacaklar. Evet, burada prendre fiili var ama prendre des vacances ne anlamına geliyormuş? Tatil yapmak anlamında kullanıyormuş burada. Fark ettiyseniz diğer yani önceki cümlelerden farklı bir anlam var burada. İkinci cümleye bakalım. Vous pouvez prendre ce livre si vous voulez. Tekrar ediyorum. Vous pouvez prendre ce livre si vous voulez. Evet. Eğer isterseniz bu kitabı alabilirsiniz. Evet. Buradaki almak hani ille satın almak anlamında değil. Yani şu an ben okuyorum ya da benim masamda şu an okumuyorum. Bu kitap bana lazım değil. İsterseniz bu kitabı alabilirsiniz, okuyabilirsiniz anlamında bir cümle bu arkadaşlar. Prendre quelque chose. Yani düz anlamda temel anlamı prendre fiilinin almak biliyorsunuz. Burada da işte o ilk anlamında kullanılmış bir kalıp. Prends ton temps pour réfléchir. Evet. Prends ton temps pour réfléchir. Düşünmek için vaktini al. Yani düşünmek için zamanını iyi kullan. Yani acele etme. Acele karar verme anlamında bir cümle bu. Yani burada ben biraz motamot tercüme ettim ama bu cümlenin temel anlamı şu. Düşünmek için veya karar vermek için acele etme anlamında. Prendre son temps yani vaktini kullanmak o anda. Yani düşünmek için vaktini iyi kullan, zamanını değerlendir, zamanını kullan ve acele etmeden karar ver. Acele etme anlamında. Bu cümleye bakalım. Elle prend des cours de français depuis un an. Tekrar ediyorum. Elle prend des cours de français depuis un an.
Evet, bu cümlenin anlamı ise bir yıldır Fransızca dersi alıyor veya bir yıldır Fransızca kursuna gidiyor. Yani ders alıyor. Prendre des cours, ders almak, kursa katılmak anlamında. Prendre des cours. Evet. On va prendre un café ensemble. İkinci cümlemize dikkat edelim. Prendre un café ya da prendre quelque chose à boire, bir şeyler içmek. On va prendre un café ensemble cümlesinin anlamı birlikte kahve içeceğiz. Yani yakın bir zaman. Aller, bakın va prendre, burada futur proche var. Buna dikkat edelim. Buradaki zaman ise futur proche zamanı. Burada ise elle prend des cours de français depuis un an. Yani buradaki prendre hangi zamanda? Şimdiki zamanda, yani geniş zamanda. Evet. Şimdi birlikte kahve içeceğiz anlamı var bu cümlede. Çünkü ensemble var burada. Dikkat edelim. Yani burada kahve almak değil, kahve içmek anlamı var. Ona dikkat edelim. Vous avez pris la mauvaise route. Tekrar ediyorum. Telaffuz için de ben tekrar ediyorum sizler için. Hani bu cümleleri ben okurken sizler de benimle birlikte ya da benden sonra tekrar edin. Ve notlarınızı da alın lütfen defterinize. Vous avez pris la mauvaise route. Bu cümlenin anlamı yanlış yolu seçtiniz ya da yanlış yola girdiniz anlamı var. Yolda gidiyorsunuz, yanlış bir yola saptığınız zaman karşı taraf ya da yanınızdaki kişi vous avez pris la mauvaise route anlamında bir cümle kurabilir. Yani yanlış yola girdiniz, yanlış yolu seçtiniz veya yanlış yola saptınız anlamı var. Evet, burada yine prendre fiili farklı anlamda kullanıyor. Prendre garde. Aslında prendre garde kalıbı arkadaşlar dikkat etmek demek. Şimdi prenez garde, burada imperatif modda, yani emir kipi değil ama imperatif modda. Prenez garde aux chiens dans le jardin. Bahçedeki köpeklere dikkat edin. Yani dikkat, bahçede köpekler var. Onlara dikkat edin, yanlarından geçerken dikkat edin anlamında. Prenez garde. Yani burada prenez garde'ın yerine faites attention aux chiens şeklinde de bir cümle kurabilirdik. Faire attention, dikkat etmek. İşte onun eş anlamlısı prendre fiiliyle de yapılabiliyor, kurulabiliyor. Prendre garde, dikkat etmek demek. Je vais prendre une douche froide maintenant. Je vais prendre une douche froide maintenant. Şimdi soğuk bir duş alacağım. Yani soğuk bir duşa gireceğim diyebilirsiniz. Artık hani anlam motamot değil de hani ne anlama geldiğini burada bu cümlelerin çıkarmaya çalışalım. Çok öyle motamot tercüme yapmayın. Özellikle tercüme işiyle uğraşanlar daha iyi bilir. Motamot tercüme değildir. O nedenle anlamı vermeye çalışalım. Je vais prendre. Yine burada je vais prendre olduğu için aller plus infinitif mastar hali var fiilin. Futur proche. Burada imperatif mod var. Burada futur proche var. Ona da dikkat edelim. Je vais prendre une douche froide maintenant. Yani şimdi soğuk bir duş alacağım anlamında bir cümle. Üçüncü cümleye bakalım burada. Elle a pris l'habitude de lire tous les jours. Prendre l'habitude diye bir kalıp var. Onu da söylemek istiyorum. Prendre l'habitude'ün anlamı alışkanlık edinmek. Bir şeyi yapmaya alışkanlık edinmek. Buradaki cümlenin anlamı da her gün kitap okuma alışkanlığı edindi diyoruz. Elle, bir bayan yani kadın. Elle a pris l'habitude de lire. Şimdi bu kalıp nasıl kullanılıyor? Dikkat edin. Burada de prepozisyonu var, edatı var. Prendre l'habitude de, yani prendre l'habitude de faire quelque chose aslında bir şeyi yapmayı alışkanlık edinmek. Burada lire demişiz, okumayı getirmişiz. Elle a pris l'habitude de travailler tous les jours deseydim, her gün çalışmayı alışkanlık haline getirdi ya da alışkanlık edindi anlamında olacaktı. Elle a pris l'habitude de faire du sport tous les jours deseydim, her gün spor yapmayı alışkanlık edindi. Alışkanlığı edindi anlamında bir cümle olacaktı. Evet. O yüzden buradaki kalıba dikkat edelim. Prendre l'habitude de kalıbı. Elle a pris l'habitude de lire tous les jours anlamı kısaca her gün kitap okuma alışkanlığı edindi demek. Prenez la deuxième rue à gauche après les feux. Bu cümleleri aslında çok duyabilirsiniz. Özellikle de
Yol tariflerinde benim biliyorsunuz yol tarifi konusunda da bir dersim var. Indiquer une adresse şeklinde, yani yol tarifi, adres tarifinde. Bu kalıbı prendre fiilinin bu tarz cümlelerini çok görmüşsünüzdür. Prendre la deuxième rue à gauche après les feux. Işıklardan sonra ikinci sola girin. Yani ışıklardan sonraki sokaktan girin. Ama ikinci sokaktan girin anlamında. İkinci sola derken ikinci sokaktan sola girin demek burada. Evet. Prendre la deuxième rue, yani prendre une rue, prendre la rue'nün anlamı bir sokağa girmek. Sokağa almak demiyoruz, sokağa girmek anlamında. O nedenle dikkat edelim bu kalıba. Çok karşınıza çıkacaktır, özellikle yol adres tariflerinde. Prenez la deuxième rue à gauche après les feux. Buradaki les feux ışıklar demek. Işıklardan sonra. Sonra devam edelim. Il faut prendre en compte tous les aspects du problème. Tekrar ediyorum. Il faut gerekmek kalıbı. Prendre en compte, dikkate almak anlamında bir kalıp bu. Prendre en compte kalıbı. Il faut prendre en compte tous les aspects du problème. Problemin tüm yönlerini dikkate almak gerekir. Buradaki les aspects işte yönler. Tous les aspects tüm yönleri, tüm yönlerini anlamında. Neyin? Du problème, problemin. Dikkat ettiyseniz. Evet. Il faut prendre en compte tous les aspects du problème cümlesinin anlamı problemin tüm yönlerini dikkate almak gerekir anlamına gelmektedir. Elle a pris la peine de me téléphoner. Tekrar ediyorum. Elle a pris la peine de me téléphoner. Beni aramak için zaman ayırdı. Beni aramak için uğraştı. Yani burada prendre la peine de faire quelque chose, yani bir şey yaparken ona zaman ayırmak. O işe veya o kişiye zaman ayırmak anlamında. O yüzden burada beni aramak için zaman ayırdı. Biraz da emek var, uğraşmak var. Yani zamanını feda etti. Zaman konusunda fedakarlık etti ve uğraştı. Beni önemsediği için, bana telefon etmek için zaman ayırdı anlamında. İkinci cümlemiz. Prends soin de toi. Çok kullanılır bu. Prends soin de toi ya da prenez soin de vous. Monsieur ya da madame. Kendine dikkat et. Prenez soin de vous deseydim kendinize dikkat edin olacaktı. Ama burada prends soin de toi diyorsam, yani İngilizce'deki take care anlamında, kendine dikkat et. Üçüncü cümlemiz burada. Il prend toujours le même bus. Evet, burada biraz daha önceki cümlelerden benzer bir kalıp. Prendre le bus, dediğim gibi otobüse binmek. Her zaman aynı otobüsü kullanıyor. Her zaman aynı otobüse biniyor anlamına da geliyor. Bu iki anlam geçerlidir. Il prend toujours le même bus. Her zaman, bakın toujours, aynı otobüsü kullanıyor. Aynı otobüse biniyor. Buradaki le même aynı anlamındadır. Bu cümleye bakalım şimdi. Prends une veste, il fait froid. Prends une veste, il fait froid. Hava soğuk, bir ceket al. Yani bir ceket giy üzerine bir ceket al. Hava soğuk. Burada biraz bir uyarı var karşı tarafa. Hava soğuk, dikkat et anlamında. Ve prends une veste buradaki imperatif modda. Hani emir vermiyor ama emir gibi şeklinde kullanılmış. Ona da dikkat edelim. Il a pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Burada passé composé var çünkü a pris var. Il a pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Burada prendre fiilinin farklı bir anlamı var. Dikkat ettiyseniz, fark ettiyseniz. Prendre du plaisir, zevk almak demek. Il a pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Yani prendre plaisir à, prendre du plaisir à kalıbıdır ve bir şey için zevk almak, bir şey yapmaktan zevk almak. Burada da bu kitabı okumaktan çok zevk aldı çünkü boku var. Il a pris plaisir à lire ce livre deseydim, o zaman bu kitabı okumaktan zevk aldı derdim. Ama burada beaucoup de plaisir var. Dikkat edin, beaucoup de kalıbı, bunu biliyorsunuz, bunu anlattım. Il a pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Bu kitabı okumaktan çok zevk aldı. Üçüncü cümleye bakalım. François a pris sa retraite l'année dernière. Evet, emekli olmak anlamını vermek için prendre fiilini kullanıyoruz ve prendre sa retraite kalıbını kullanıyoruz. François
Pardon, burada bir S var, unutmuşum. François geçen yıl emekli oldu anlamı var. François a pris sa retraite l'année dernière. Retraite emeklilik, yani une retraite ya da la retraite dersek emeklilik anlamında. L'année dernière'de geçen yıl anlamı var. Prendre sa retraite emekli olmak anlamı. Evet, burada bu cümlede de prendre une photo, yani resim çekmek, fotoğraf çekmek anlamı var bu kalıpta. Elle a pris une photo magnifique. Muhteşem, yani harika bir fotoğraf çekti. Prendre des photos veya prendre une photo, fotoğraf çekmek, resim çekmek anlamda kullanılan. İşte bakın burada yine karşımıza prendre fiilinin farklı bir anlamı çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok zengin bir fiil karşımıza çok farklı kalıplar sunmaktadır. Evet, elle a pris une photo magnifique. Harika bir fotoğraf çekti, harika bir resim çekti. Prends ton courage à deux mains. Evet, bu da belki hiç karşınıza çıkmadığı değişik bir kalıp. Cesaretini topla. Prends ton courage à deux mains. Şimdi mota eğer çevirirsek cesaretini iki elle tut. Çok böyle anlamsız bir tercüme olacak. Burada prends, bakın elle a pris burada passé composé, burada prends dedik imperatif modda kipliğinde, ama tabii ki emir vermiyoruz. Prends ton courage à deux mains' anlamı cesaretini topla. Yani kendine güven anlamında. Son cümlemize bakalım. Vous devez prendre vos notes lors de la leçon. Benim çok sık böyle Instagram'da bazen paylaşımlarımda okumuşsunuzdur. Derslerimi izlerken düzenli, disiplinli izleyin ve çok önemli demişimdir. Her zaman biliyorsunuz, derslerimi izleyenler bilir. Not tutun. Defterinize not tutun. İşte prendre des notes, bu cümle, yani bu kalıp pardon, prendre des notes, not tutmak. Vous devez prendre vos notes lors de la leçon. Ders esnasında not tutmalısınız anlamı var bu cümlede. Ya da je vous conseille de prendre vos notes dersem not tutmanızı tavsiye ediyorum, öneriyorum. Je vous conseille, conseiller quelque chose, tavsiye etmek. Evet, ama burada ben gerekiyor, not tutmanız gerekiyor anlamında bir cümle kurdum. Çok sık kullandığım bir cümle. Vous devez prendre vos notes lors de la leçon, yani ders esnasında, dersi dinlerken not tutmanız gerekiyor, not tutmalısınız anlamında bir cümle. Burada bu cümlenin tabii ki anlamı, hani nedeni aslında bir tavsiyedir burada. Emir değildir bakın. Bir tavsiyedir. Çünkü devoir fiiliyle de tavsiye verebiliyoruz karşı tarafa. Evet. Evet, burada bu dersimizi bitiriyoruz. Dersimiz burada bitti. Teşekkür ederim sonuna kadar izlediğiniz için ve umuyorum notlarınızı da almışsınızdır. Derslerimiz devam edecek. Böyle takviye dersler de yapacağım. İleri seviye dersleri devam edecek. Başlangıç ve orta seviyede takviyeler de yapacağım mutlaka. Ama sizler, önemli olan oynatma listeleriyle arkadaşlar sırayla izlemeniz ve notlarınızı almanız. Dediğim gibi linki paylaşıyorum. Yani kitaplarım yazılı bütün seviyeleri için, temel, orta, ileri seviye için, diyaloglar kitabından tutun, gramer, özet, anlatımdan tutun, kısa hikayeler ve kelime kitaplarından tutun. Her şey var. Hepsini de alabilirsiniz. Başlangıç seviyesinde olanları da alabilirsiniz. Paylaştığım link sayesinde bütün kitaplarıma erişebilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye'deyseniz doğrudan o link üzerinden alabilirsiniz. Yurt dışındaysanız bana mail atmanız yeterli. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda, dersimizde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın ve Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.